Adım Waylon Park. Murkoff Psikiyatri Sistemlerinin Massive Dağı'ndaki tesislerinde 2 hafta yazılım danışmanlığı yaptım. Şu an her türlü gizlilik anlaşmasını bozuyorum ve bu konuda bir tehlike altındayım. Gözetleniyor olabilirim. Burada neler olduğunu anlatmak zor. Gördüklerim, duyduklarım inanılmaz ve korkunç. Doktorlar rüya terapisini bir noktaya kadar sürdürüyorlar. Ancak bu terapinin ne kadar derine indiğini kavramak imkansız. Hastaların maruz kaldığı şeyler insan aklının sınırlarını aşıyor. Bu e-postayı çabuk halletmem gerekiyor. Çünkü zaman daralıyor. Murkoff'un bu yerde ne yaptığını anlamak, bu karanlık gerçekleri ortaya çıkarmak zorundayız. Gözaltına alınmadan önce elimden geldiğince belgeleri topladım. Ancak bunlar yetmeyebilir. Sana düşen görev bu gerçekleri dünya ile paylaşmak ve bu kabusun bir son bulmasına yardımcı olmaktır. Gizli kapılar, karanlık koridorlar ve psikopat doktorlarla dolu bu yerde bir çıkış yolu bulmam gerek. Yardımın benim için hayati önem taşıyor. Lütfen benimle iletişime geç ve bu karanlık gerçeklerin peşine düşmemize yardımcı ol. Saygılarımla. İşte her şey o gizemli e-postayı okuduğum an başlamıştı. Waylon Park'ın çığlığı, Murkoff Psikiyatri Sistemlerinin Massive Dağı'ndaki tesislerde neler olup bittiğini anlatan o acil çağrı. Belki de bu mesaj benim için yeni bir başlangıcın anahtarıydı. Waylon'ın kelimeleri kulağımda yankılandı ve beni harekete geçmeye zorladı. Gizemli bir yazılım mühendisinin gönderdiği bu mesaj, gözleri kapalı bir gazeteci olarak karşımda duran karanlık gerçekleri ortaya çıkarmak adına bir fırsat sunuyordu. Her çeşit gizlilik anlaşmasını bozan Waylon, bu korkunç tesisin içindeki gerçekleri ifşa etmeye kararlıydı. Ve benim de buydu. Ve ben, Miles Upshur olarak bu karanlık kapıdan içeri adım attım. Bilinmeyenin kucakladığı karanlıkta bir gerçeğin peşine düşmek için. Yağmur taneleri camlarıma vururken Miles Upshur adını taşıyan bu yorgun araç karanlık yollar boyunca ilerliyordu. Gökyüzündeki bulutlar bir gazetecinin yaşamına damgasını vurmuş olan bilinmeyen gerçekleri simgeliyordu. Ben Miles. Adını yazdığım kağıtların ve çektiğim fotoğrafların ardında gizlenen yüzü ifade ediyor. Gazetecilik dünyasında bir yabancıydım. Fakat bu dünyanın beni kendine çektiği kadar benim de ona karşı bir çekimim vardı. Mesleğimin başladığı yıllar doğruyu arayışımın bir yansımasıydı. Her hikayede gizlenen gerçeklerin peşinden koşmak bir anlam arayışının başlangıcıydı benim için. Kameralarım ve not defteri, doğruyu ve adaleti arayan gözlerimdi. Monte Massif Akıl Hastanesi'nin kapısına varmam, karanlığın içindeki gerçeklerle yüzleşme arzusunu taşıyordu. Gazetecilik sadece kelimelerin ve resimlerin ötesinde bir şeydi benim için. Her çektiğim kare, her yazdığım kelime bir hikayenin içine dalma arzusunu taşıyordu. Gazeteciliğe olan bağlılığım bu karanlık hikayenin içine girmeme sebep oldu. Monte Massif'in gizemli koridorları daha önce hiç bilmediğim bir gerçeğin peşinde koşmama neden oldu. Yağmurun melodisi bu kasvetli yapıya adım atarken benim için sadece bir başlangıçtı. Ben Miles Upshur. Bu karanlık hikayenin içinde gazetecilik kariyerimle birlikte kendi karanlık geçmişimle de yüzleşiyordum. Her bir adım geçmişin gölgelerini aydınlatma yolunda atılan bir izdi. Monte Massif'in kapısından içeri girdiğimde sadece bir gazeteci değil, aynı zamanda kendi geçmişinle yüzleşen bir yabancı olmuştu. Ve bu karanlık koridorlarda belki de kendi hikayemi bulacaktım. Yağmurun hüzünlü melodisi arabamın tavanına düşerken gökyüzündeki bulutlar bir karanlık öykünün başlangıcını haber veriyordu. Monte Massif Akıl Hastanesi'nin kapısına varırken
Bu kasvetli yapı beni içine çekiyordu. Sanki karanlığın bizzat çağrısıydı. Kamera elimde, her bir adımı bilinmez bir gerçeğin içine atan bir gazeteci olarak içimdeki heyecanın karışımını hissediyordum. Giriş kapısının ardındaki sessizlik, kırık dökük odaların içinde yankılanan adımlarla bozuluyordu. Işıksız koridorlarda yankılanan nefesim, bu yapının içindeki görünmez varlıkların fısıltılarını çağrıştırıyordu. Geçmişin hayaletleri her kapının ardında bekliyordu. Karanlık koridorlar her adımda içimdeki korkuları uyandıran sessiz bir çığlığı gibi uzanıyordu. Labirentin derinliklerinde deneylerin acı dolu çığlıkları kulaklarımda yankılanıyor, sanki bu kasvetli koridorlar benim ruhumun derinliklerine dokunuyordu. Richard Treacher'ın işkence dolu odaları sadece beton duvarların ötesinde değil, adeta benim iç dünyamda da var oluyordu. Kameramın titreyen ışığı her anın acısını yakalarken odanın içindeki nefretin varlığını hissettim. Titreyen ellerim, karanlığın içinde gizlenmiş gerçeklerle yüzleşme çabasının bir tezahürüydü. Parmaklarım, Treacher'ın acımasız oyununun birer kurbanı olurken her anın ağırlığı üzerime çöküyordu. Kamera, odanın karanlığında sarsılarak bu dehşetin bir anıtını inşa ediyordu. Bu karanlık masalın içinde kaybolduğum bir gerçeklik olduğunu bilmek, bedenimde dolaşan korkuları daha da gerçek kılıyordu. Karanlıkta, sadece ışığın titreyen ışığında parmaklarımı kaybetmekle kalmadım. Aynı zamanda içimdeki masumiyeti de yitirmiştim. Treacher'ın acımasız dokunuşları beni sadece bedenen değil, ruhsal bir anlamda da çıplak bırakmıştı. Ve bu karanlık hikayenin ilk sayfası benim için bir işkence odasında yazılmıştı. Karanlık koridorların soğuk nefesi etrafımı sararken devasa bir silüet belirdi. Chris Walker karanlığın içinde yükselerek koridorları sarıyor gibiydi. Bedenim bu dev adamın gölgesi altında kaybolmuş gibi hissetti. Sanki korku her adımda daha da derinleşiyordu. Walker'ın figürü karanlık geçmişimi sarmalarken adeta bir hayaletin peşimde olduğunu hissettirmişti. Ayak izlerim, geride bıraktığım korkuların, bu devin varlığının bir yansıması gibi izini sürüyordu. Kalbim, korkunun ritmine ayak uydururken adımlarım, kaçışımın sadece bir an meselesi olduğunu haykırıyordu. Walright'ın gölgesi, duvarları sarsan çığlıklar ve zihnimi sarhoş eden kabuslarla birleşiyordu. Walker'ın varlığı adeta karanlığın içinden çıkarak beni sarhoş eden bir gerilimi beraberinde getiriyordu. Onun gözlerinde geçmişimin karanlık sırları yankılanıyordu. Her adım bu sırların daha da yaklaştığını gösteriyordu. Kaçış, kaçmak. Karanlık geçmişinle sarmalanırken bu devin karşı koyulmaz varlığı beni adeta kendi kabuslarımla yüzleşmeye zorluyordu. Walker'ın gölgesinde, duvarların arasında gerçeklikle kabuslar iç içe geçiyordu. Kaçmak ve ben, Miles Upshur olarak karanlığın derinliklerinde bu korkunç varlıkla yüzleşerek kendi sınırlarımı zorlamaya devam ediyordu. Walrider ve Chris Walker arasındaki vahşi mücadele beni bir çıkmaza sürükleyerek kendi korkularımın gölgesine itiyordu. Duvarlar akıl almaz çığlıklarla yankılanıyordu. Miles'ın ayak sesleri bir çırpıda kayboluyordu. Peder Martin'in trajik ölümü umutların sönmeye başladığı anı işaret ediyordu. Ve askerlerin gelmesiyle hareket eden her şeyin yok edilmesi emri geldiğini uzaklardan işitebiliyordum. Mermi yağmurları altında zemine düştüğümde Monte Massif Akıl Hastanesi'nin soğuk zemininde kaybolmuş gibiydim. Göz kapaklarım yavaşça indikçe
İçimdeki karanlığın, bu kasvetli yapıların tüm çürümüşlüğüne karıştığını hissettim. Karanlığın uyuşturucu kucaklaması beni bambaşka bir gerçeklikte sürüklemişti. Gözlerim kapanırken geride sadece karanlık koridorların sessizliği ve bu korku dolu yapının nefesi kalmıştı. Gazeteci kimliğim sadece bir isim, bir imza gibi geride bıraktığım bir izden ibaretti. Artık bu koridorların içinde, karanlığın gözyaşları içinde kaybolmuş, adeta bir hayalet olmuştum. Gazetecilik sadece bir meslek değil, benim için bir yaşam biçimiydi. Ancak bu karanlık yapı beni sadece bir gazeteci olmanın ötesine taşımıştı. Karanlık çağrısına bir cevap olmuştu. İçimdeki karanlık, hikayenin kendisiyle bütünleşmiş, karanlık koridorların derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarmıştı beni. Belki de Monte Massif'te kaybolmuş bir ruh olmuştu. Geçmişin hayaletleriyle, karanlık gerçeklerle ve içsel korkularla bütünleşmiş bir varlık. Mermi yağmurları altında bu yapıya ait karanlıkla kucaklaşırken gazeteci kimliğim sadece bir gölge gibi kala kaldı geride. Ve ben karanlığın içinde kaybolmuş bir hikayenin bir parçası olarak varlığımı sürdürmeye devam ettim.